Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser olan prostat kanseri günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Özellikle 50 yaşından sonra görülme sıklığı artan ve her 7 erkekten birinin kapısını çalan prostat kanserinin sebebinin kesin olarak bilinmediğine dikkat çeken uzmanlar, obezitenin, kolesterol açısından zengin batı tipi beslenmenin ve genetik faktörlerin riski arttırdığını vurguluyor. Doğadaki sağlık ekibi prostat kanseri hakkında en çok merak edilen 7 sorunun cevabını araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı, yorum yaparak ve kanalımızı dostlarınızla paylaşarak destek olmayı unutmayın. Prostat kanseri sinsice ilerlediği ve başlangıçta hastada hiçbir yakınmaya yol açmadığı için çoğunlukla ileri evrelerde fark edilmektedir. Bu nedenle uzmanlar ailesinde kanser hastası olanların genetik olarak risk arttığından 40 yaştan itibaren, ailesinde kanser hastası yoksa 50 yaşından itibaren erken tanı için muayene yaptırması gerektiğini söylüyor. Şimdi gelin sözü fazla uzatmadan prostat kanseri hakkında en çok merak edilen 7 soruya uzmanların verdiği cevaplara birlikte göz atalım. Soru 1. Prostat kanseri tanısı için sadece PSA baktırmak yeterli mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemeyenler ne yapmalı? Cevap 1. PSA baktırmak tabii ki önemlidir. Ancak az sayıda da olsa PSA'yı çok üretmeyen saldırgan kanserler de vardır. Ayrıca her yükselen PSA kanser var anlamına gelmez. Başka nedenlerle de PSA yükselebiliyor. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun rektal muayenede sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi uyandırmalı ve gerekli görüntülemelerden sonra mutlaka biyopsi yapılmalıdır. Soru 2. Hiçbir şikayet olmadan prostat kanseri saptanabiliyormuş. Bu doğru mudur? Cevap 2. Prostat kanseri erken dönemde herhangi bir yakınmaya yol açmaz. İleri evre kanserlerde tümör kitlesinin idrar yollarına bası yapması nedeniyle zor ve sık idrara çıkma, meniden kan gelme, kemik ağrıları ve kilo kaybı olabilir. Bu nedenle erken tanı çok önemli. Ailede kanser öyküsü varlığında 40 yaşından itibaren yoksa 50 yaşından itibaren her yıl gerekli testler ve muayeneler mutlaka yapılmalıdır. Soru 3. PSA değeri yüksek çıkan bir insan doğru teşhis için hangi yoldan gitmeli? Cevap 3. Her PSA yüksekliği prostat kanseri varlığı anlamına gelmez. Son yıllarda PSA'nın bir fraksiyonu olan pro-PSA'dan hesaplanan bir değerin olması gerekenden yüksek bulunması da prostat kanseri şüphelerini arttırdığı düşünülmektedir. Bütün bu değerlendirmelerle birlikte şüphe oluştuğunda prostatın yüksek çözünürlüklü fotoğrafı olarak tarif edilebilen multiparametrik prostat MR'ı mutlaka çekilmeli ve gerekiyorsa biyopsi yapılmalıdır. Soru 4. Prostat kanseri teşhisi konulan bir kişi biyopsiden sonra hemen ameliyat olmalı mı? Cevap 4. Her prostat kanserli hastada ameliyat veya diğer tedaviler gerekli olmayabilir. Yapılan biyopside örneklerin bir veya ikisinde dokunun yarısından azında saldırgan olmayan kanser varsa bu hastalar ameliyat veya diğer yöntemlerle tedavi edilmemeli, düzenli olarak takip edilmelidirler. Binlerce hasta üzerinde yapılmış olan ve yıllar süren çalışmalarda bu tümörlerin çoğunun hastalara yaşamları süresince zarar vermediği görülmüştür. Böyle bir durumda 6 ayda bir düzenli muayene gerekmektedir. Bu hastaların 5 yıl içerisinde ancak %25-30'unun tedavi gerektirdiği, diğerlerinde ise ömür boyu hiçbir tedavi gerekmediği görülmüştür. Soru 5. İleride kanser olmamak için prostat ameliyatı olmanın sakıncası var mıdır? Cevap 5. İyi huylu prostat büyümesinde genelde idrar yolundan girerek yapılan ameliyatlarda prostatın bir bölümü çıkarılır. Böylece idrar yolu açılarak hastalar daha rahat idrar yaparlar. Bu durumlarda prostatın kabuk kısmı hastada bırakılır. Prostat kanseri de çoğunlukla bu kabuk bölümden çıkar. Sonuçta iyi huylu prostat ameliyatı olmak kanser riskini ortadan kaldırmaz. Soru 6. Prostat kanseri tedavisinde açık ameliyat mı, robotik ameliyat mı tercih edilmelidir? Cevap 6. Robotik ameliyat son 20 yıldır giderek artan sayıda uygulanmaktadır. İlk yıllarda sıkça duyulan açık cerrahi mi yoksa robotik cerrahi mi uygulanmalı sorusunun cevabı artık verilmiştir. Kanser kontrolü açısından iki yöntem arasında belirgin bir fark olmasa da idrar kontrolü ve cinsel fonksiyonun düzelmesi robotik ameliyatlarda belirgin bir şekilde çok daha iyidir. Ayrıca robotik ameliyatlarda kan verilme oranları %1'in altında olup ameliyat sonrası iyileşme hızı da 2 misli daha kısadır. Ekonomik yönden ulaşılabiliyorsa robotik ameliyat tercih edilmelidir. Soru 7. Vitamin kullanmak prostat kanserini önler mi? Cevap 7. Prostat kanserinde vitamin kullanma konusu yıllardır çokça konuşulmaktadır. Yapılan araştırmalar vitamin kullanmanın prostat kanserini önleme konusunda bir yararının olmadığını göstermiştir. Bugün uzmanlar prostat kanserinden sakınmak için basit ama etkili şu 5 önlemi uygulamayı öneriyor. Yağdan fakir beslenmek, bol meyve ve sebze yemek, süt ve süt ürünlerini çok fazla tüketmemek, bol sıvı almak ve egzersiz yapmak.
Prostat kanseri hakkında en çok merak edilen 7 soruya uzmanların verdiği cevapları bu şekilde sıraladıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videonun altına yorum yapmanızı rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.